Evet, başlıyoruz galiba. Konumuzu arayalım. Alo. Merhabalar, hoş geldin Emir. Hoş bulduk Ufuk abi, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Abi mi diyeceğim? Abi diyorsun galiba. Ya benim alışkanlığım o zor değişir. Ama Tamam. Ufuk diyeyim hadi, demeye çalışayım yayına uymak adına. Sıkıntı yok. Ben de onu diyecektim. Emir Bey değil, Emir olarak kullanacağım. Çünkü tanışıklığımız var, dostum vesaire. Seni şöyle tanıtmak isterim. Evvela teşekkür ederim. Dar zamanda vakit ayırıyorsun. Bu bizim için değerli Deko Kafa ailesi olarak. Bilişim teknolojileri uzmanı Emir Kazancıyan. Aslında bilişim teknolojileri dediğimizde böyle üst bir kavram gibi gelebilir ama hayatımızın hemen hemen yanılıyorsam beni düzeltirsin Emir ama her şeyimiz de var. Yani ofise gittik, ne bileyim bir e-posta adresimiz var. Onu kullanıyoruz. Ne bileyim işte bilgisayarımız var. Orada bir şeyler yapıyoruz. Bu bilgisayar nitelikli ya da değil yani programlar nezdinde. Telefonlarımız var. En önemlisi internet var daha doğrusu. Bula gidiyor. Yani eklemek istediğimiz bir şey olabilir mi bu konuda? Çok böyle tuhaf bir kavram gibi geliyor ama IT demek istemiyorum. Ben bilişim teknolojileri diye yuvarladım Türkçe'ye. Ben farklı bir şekilde yuvarlayayım. Bizim zamanımızdan kalma bilgisayarcı diyorum ben kendime. Çünkü ben o ekolün, o neslin bir bireyiyim. Eyvallah. Yani ilk bilgisayarımla 88 yılında Commodore'la tanıştım. Ve yaşıtlarım dışarıda misket oynarken ben bilgisayarcıda Commodore kasetleriyle uğraşıyordum. Kaset çekiyordum. Hey maşallah. O yüzden hani ben tanımlara pek takılmıyorum. İşimiz teknoloji. Bunun birçok alanı var çünkü. Yazılımcılar var. Ya kodlama da girdi. Science bölümü var. Lafını balla böleyim ama kodlama da girdi hayatıma. Daha doğrusu kodlamayı da yapay zeka yapıyor. Tam öğrenelim derken işi de onlara mı bırakacağız? Ne yapacağız? Bilemedim. Vallahi zaten Nvidia'nın başındaki CEO'su çok güzel bir açıklama yaptı. Tabii bu yerden yere vurdu şu anda. Ekşi'de falan okuyorum da. Ya biz artık olayın mantığını kavrayacağız, mantığını öğreneceğiz. Bilgisayar nasıl çalışır, ne eder ve ona göre ChatGPT'ye prompt gireceğiz. Neticede bilmezsen yapay zekayı yönlendiremezsin. Evet, o da doğru. Yani senin işinde de sen renkleri biliyorsun, açıları biliyorsun, görmeyi biliyorsun. Bunları bilmezsen atıyorum yapay zekaya ne yaptırabilirsin ki zaten? Komut veren yani aslında yönlendiren patron kaba tabirle diyelim yine insan ama insanın da o bilgiyi bilmesi gerekiyor ki doğru sonuçlar çıksın. Her programda olduğu gibi daha evvelden konuğa bir soru seti ve how to atıyorum. Orada daire tipleri var. 1+1, 2+1, 3+1 villa apartman şeklinde gidiyor. Ondan bir daire soru tipini seçmesini isteyeceğim ama ondan da önce bir ev tanımımız var klasik. O ev tanımımızı artık okumadan yapmaya başlıyorum. Aslında ev bildiğimiz ev yani yaşadığımız ev, herkesin yaşadığı ev. Bu köyde de olsun, metropolde de olsun. Ana yaşam alanlarımız değişmiyor. Nedir bunlar dersek evin bölümlerine gelecek olursak yani bir apartman dairesinden bahsediyoruz. Bir girişi var, bir kapısı var daha doğrusu. Eve oradan giriliyor. Yani kapıdan pencereden giremiyoruz. Direkt karşıda genelde bizi mutfak karşılıyor. Orada yaşamsal ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz işte hem depolama hem saklama hem pişirme eylemlerini gerçekleştiriyoruz. Yani işin mutfağı diyeyim. Aynı zamanda bizim kültürde bir sohbet alanıdır. İşte mutfak sohbeti deriz. Daha çok kadınlar bunu yapar ama bizler de yaparız. Kahvaltı yaparız. Oradan salona geçeriz. Salonda ne yapıyoruz? Dinleniyoruz. Ense yapıyoruz. Abiyane tabirle. Ama aynı zamanda bir vitrin gibi bir yerdir. Yani bir gösteriş alanımızdır. Ve misafirlerimizi orada ağırlıyoruz. Sonra yatak odası aslında mahrem alanlarımızdan bir tanesi. Sadece evli değilsek kendimiz, evliysek eşimizle beraber ve çocuğumuzun paylaştığı bir alan. Yani sadece bize ait ama daha çok dinlendiğimiz, vücudumuzu dinlendirdiğimiz, uykuya girdiğimiz alanlardan biri. +1 odalar var. Çocuk varsa genelde bu çocuk odası oluyor. Yoksa prova odası oluyor. Veya farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Islak hacimlerden mutfağın olduğu gibi bir de ayrıca banyomuz var. Banyoda da işte yıkanıyoruz, duş alıyoruz. Yani hijyen ihtiyacımızı
giderdiğimiz alanlardan bir tanesi. Onun dışında hani lükse kaçarsak evimizin balkonu varsa keyif yaptığımız alanlardan biri. Belki bonus soru olabilir. Şimdi bu tanıma göre metafor sorular üzerinden gidiyoruz her bölümde olduğu gibi. Bilişim teknolojileri dedik. Girişe girmeden önce hangi daire tipi diye sorsam? Şöyle söyleyeyim, 3+1 ama yani 3 oda, bir salon, bir banyo. Wow, Yani, süper. Mutfak da var. evet. Yani yeni tanımlarda eski ev öyledir ya, eskiden banyo sayılmazdı ya. Sadece odaları ve salonu söylerlerdi. Eyvallah. Yani salomaj muhabbeti de vardı. Anladım. Evet, süper. Şimdi tanımı yaptık, anladık, okuduk diye algılıyorum ben. Evin girişinden istersen başlayalım. Yani ne yapıyoruz? Giriyoruz. Girişte tabi bazı mobilyalarımız var. İşte portmanto var. Kıyafetimizi asıyoruz. Anahtarı oraya fırlatıyoruz. Çoğu İşte zaman aynen misafirimizi uğurladığımız ya da karşıladığımız bir alan diyelim. Şimdi bilişim teknolojileri üzerine konuşuyoruz. Bilişim teknolojilerinde kapı demek hani metafor olarak kavram sanki daha mı doğru bilmiyorum ama ya da giriş diyeyim. Buranın girişi var mı? Ya da varsa nasıl bir şey? Buranın girişi önce dediğim gibi ya gerçekten bilgisayarları sevmek. Yani bu sevmenin tanımını nasıl açarım? Zevk almak yani. Mesela bazı insan hiç sevmez ya da zevk almaz. Sadece ya da mühendislik okumuştur, okuduğu için okur. Ya da network uzmanı olmuştur. Yani tam diyemiyorum. Bu işin kapısı bence sevmek, sonra da eğitim. Biraz maneviyattan gittik yani. Evet. İlgi duymak diyelim. İlgi duymak diyelim. Zorla da yapmıyoruz. Güzel, kısa, net ve öz oldu. Bu arada her programda olduğu gibi bu programda da Emir sana da deklar edeyim. Teknik kavramlar kullanmak bizim işimiz gereği bize normal gelebiliyor ama izleyicilerin de ola ki şu ana kadar yok ama oldu ya onu biraz daha böyle imbikleyip bizim anlayabileceğimiz dilden anlamlandırabilirsek çok da harika olur diyorum. Ekimi koydum. O zaman mutfağa geçiyoruz. İşin mutfağında ne diyor? Ne dönüyor bilişim teknolojilerinde? Mutfaktan kastın işin yapım biçimi ise önce insan tabii. Araya girebilir miyim? Şöyle söyleyeyim, mutfak yani aslında mimaride pişirme, saklama yani saklama, depolama eylemlerinin bir arada olduğu bir hacim, ıslak hacim olarak geçiyor. Yani hem yiyeceklerimizi orada depoluyoruz, hem pişiriyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Böyle de bakabiliriz kavram olarak. Yani işin mutfağı biraz daha farklı gelebilir. Ya işin mutfağı o zaman şey diyebilirim, bilgisayarların kullanılması. Kullanılması, bunu ama insan kullanıyor. Evet, yani o bilgisayarları yöneten bir yönetici var. Yani veriyi veya bilgi depolamak, almak, iletmek için ve işlemek için. Yani mutfağı burası. Mutfağı burası. Sen daha uzmansın ama benim ilk aklıma gelen hani böyle internet bir sürü derya deniz bilgiler bla bla bir şeyler yüklüyoruz. Saklama mesela serverlar olarak geldi ama bilmiyorum ne kadar doğru bir yaklaşım olur. İşte bilgi depolamak. Bilgi neticede bir ana makineye depolarsınız. Tamam. Ya cloud'a depolarsınız. Hı-hı. Ya hiçbir şeyiniz yoktur, o bilgiyi kendi bilgisayarınız içinde yani. Bir hard disk'e depolarsınız. Anladım. Güzel. Yani girişte ilgi duymak, sevmek dedik. Mutfaka geçtik. Mutfaka. Yalnız ben de Türkçenin kurallarına epey bir riayet etmiyorum. Mutfağa geçtiğimizde de bir de hani kullanıcı dedik aslında ama kullanıcı mı, bilgi depolamak mı işin mutfağı? Ya bilgi depolamak, daha doğrusu IT'deki IT elemanı diyeyim. Eyvallah, anladım. Tamam. Yani işin uzmanının yönetmesi galiba bir şey. Evet. Bilgi akışı. Bilgi akışı. Peki, çok hızlı gidiyoruz. Farkındayım. Salona geçmek, ekleyeceğim bir şey yoksa tabii mutfağa. Salon. Doğru ekipmanların kullanılması. Doğru ekipmanların kullanılması. Yani biraz açabilirsek. Case'e göre, yani işe göre, dosyaya göre. Tamam.
kullanacak teknolojiler. Mesela örneğin Senden örnek diyelim. benden örnek vermeyelim. Ahmet örnek diyelim de benden örnek Evet. ver de Ahmet örnek de. Tamam, Ahmet örnek diyorum. Diyelim bir tasarım stüdyosu sahibi, yani kuvvetsiz, kas gücü olmayan makinelerle iş yapamaz. Ona uygun ekipmanları sağlanması. Nitelikli değil de normal bir kullanıcı için nasıl bir örnekleme yapabiliriz? Aslında onu demek istedim ben de. Ya bunu şey diyebilirim, ancak şirketlerde diyelim departmanlar var. Pazarlama departmanının ayrı ihtiyacı vardır. Evet. Satın almanın ayrı, tasarımın ayrı. Bunların belirlenip ölçeklendirilmesi ve ona göre doğru ekipmanların tedariği. Yani Anladım. bir işi, yani çok kaba tabir olacak dediğim şey bu arada, hiç teknik şey söylemiyorum. Tamamen yani bir iş atıyorum Macintosh'ta yapılır. Tamam. Bir iş kuvvetsiz bir PC ile yapılır. Bir iş için de çok kuvvetli bir donanım gerekir. Gayet açık, net oldu. Tamam. Salondan balkona mı geçeyim, diğer odalara mı geçeyim? Böyle balkon diye bir tarif edeceğimiz bilgi teknolojisinde bir alan var mı? Keyifli kısım. Ya keyfi kısım gene dediğim gibi baştaki metaforum, yani sevmek, o da benim aldığım keyif. Ne bileyim, kurduğum sistemlerde ya bana ihtiyaç duyulduğunda ben onu çözmekten, o sorunu çözmekten zevk alıyorum. Belki benim balkonum burası. Anladım. Ya hasat diyelim. Evet. En son ektik biçtik, hasattaki o gözümüzdeki gülücük diyelim. Ya da bir problem çıkması. Yani insanlar sevmez işinde problem çıkmayı da, problemsiz bir teknoloji çok sıkıcı oluyor. Ama yani doğası gereği hani biz de kusurluyuz insan varlık olarak, Evet. ama onları da yöneten biz olduğumuz için dolaylı yönden onların yönetimi de kusurlu oluyor gibi bir şey oluyor. Aslında Tabii. kusursuzlar ama insan yönettiği için kusur İnsan denen. kusurlu bir varlık, evet. Peki odalara geçelim. 3+1 dedik değil mi? 3+1 Evet. yani 4 tane odamız var. Salonu çıkarttık, 3 tane oda. Yanılmıyorum değil mi? Evet, 3 tane Bu oda. arada ben bu odaları nasıl dolduracağımı düşünmeye başladım. Keşke dersim daha iyi çalışsaydım. Estağfurullah. Beraber de düşünebiliriz. Şimdi 3 tane farklı oda. Yani odalara yaklaşımımızı bakalım. Çocuk odası olarak kullanılıyor. Prova odası olarak kullanılıyor. Yani bir ihtiyaç ikisinde de. Ama bir tanesinde must, yani gereklilik. Hani yattığın, uyuduğun çocuğun ya da çocukların ya da yetişkin, gencin diyelim. Diğerinde prova odası diyelim. Hadi birinde de keyfi sinema odası yapalım. Geneldeki kullanım böyle oluyor ama çok çocuklu Evet. ailelerde hepsi yatak odası oluyor. Ama bir tane zorunlu, diğerleri daha çok konfor alanımızı genişlettiğimiz mekanlardan biri oluyor. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu işin yatak odası günümüzde artık Yok, yatak odası zorunlu değil, olan- diğer odalar. oradan Küçük. geçeyim. Yatak odasına geçtik. Özür dilerim. Pardon. Öyle geçeyim. Hani salondan pek geçilmez ama Olsun. günümüzün artık must'ı internet. Evet, doğru. Gereklilik. Yani Evet, yani hani bir ürün alıyoruz, telefon, yani kullandığımız en basic işte Facebook'tur, WhatsApp'tır. Mecburen onun için bile internet gerekiyor. tabii yani benim İletişimden dolayı. 85 yaşındaki teyzem telefonda internet var artık. En basit Maşallah. banka Aynen. işlerini, banka Aynen. işlemlerini yapabilmesi için yani. Yani bu işin yatak odası artık internet oluyor ve zaten dediğimiz gibi ilk başta da konuştuğumuz gibi şekil değiştiriyor. Yıllar önce sadece hayalini kurabildiğimiz şeyler şu an gerçekleşiyor. Hı hı. Yani eskiden mesela yine büyük işletmeler için gerekli de mesela KOBİ'ler için Evet. ya da daha küçük işletmeler için artık cloud tabanlı, bulut tabanlı hizmetler sunuluyor. Hı hı. Bu internet sayesinde oldu. İnternetin hızlanması, daha sağlıklı çalışması sayesinde. Değil mi? Burada da bize şu bilgiyi açabilirsen çok mutlu oluruz. Yani ben az buçuk biliyorum ama tabii senin kadar değil. Şimdi internet dediğimiz şey de bir evre geçirdi. Yani bu 3. oluyor galiba, değil mi? Evet. İlk biri vardı. Web 1, Web 2, Web 3. Yani 3'ü şu an daha altyapısı galiba oluyor. Yaşamadık ama ürünlerini göreceğiz. Benim bildiğim kadarıyla, bilmiyorum, ilk Web 1 dediğimiz şey bir noktadan bir noktaya bir ağ üzerinde bir iletişim kurmak, bir bilgi paylaşmak. Evet. Kabataslak. Web 2 bu, yani
bir noktadan bir noktaya bir bilgi paylaştın ama sen de bir bilgi ekleyebiliyorsun ve çoklu paylaşımlar da yapabiliyordun. Bunların ürünlerine bakacak olursak en barizi işte Google, YouTube, Facebook gibi ürünler. Daha kolektif çalışmak. Yani atıyorum en basiti Google şeye giriyorsunuz. Google Office'e, adını hatırlamıyorum şimdi. Ya da Microsoft'un da var bu. 365'e giriyorsun. Uzak bir noktadan sen bilgi giriyorsun, arkadaşın bilgi giriyor o Excel'e. Böylelikle kolektif çalışabiliyorsunuz yani. Gibi. Bir de Web3 var. Daha altyapısı oluşuyor. Yani işte duyduğumuz ne bileyim o Google'un gözlükleri, meta dünyası. Yani herhalde bir çip ya da kulağımızda ya da gözümüzde bir şey olacak ama böyle ya da şöyle konuşacağız. Bilmiyorum. Herhalde o da bir Web3 mü oluyor? Kabataslak tabirle dedim ama. Tam olmuyor esasında. Yani kolektif bir Web3 oluyor. Daha o beyond oluyor bence. Ve ben eskiden bu işin daha yavaş seyredeceğini düşünürken son 2-3 senede gelişen teknolojilerle bir anda hayatımıza gireceğini varsayıyorum. Wow, süper. Yani yakın bir gelecekte iletişim şeklimiz değişebilir diyorsun. Evet. Büyük ihtimal. Gerçi çok hızlı oluyor. Yani bundan 3 sene önce ChatGPT yoktu. Yani bir de onun uzantı ürünleri de var. Sadece bir webde bize asistanlık yapmıyor. İşte benim bildiğim Vector var. Robotun ismi Vector. Robot dedim böyle insansı kılıklı bir şey değil, cüsseli değil. Küçücük böyle işte köpek şekline sokmuşlar. Yani sevimli bir şey. ChatGPT'ye bağlanıyor, seninle konuşuyor. Hani sen muhatap almadığında hani bir de sana laf yetiştiriyor. Ey dostum hani bugün bana hiçbir şey vermedin, çalışmadım, kendimi kötü hissediyorum. İşte kıçını dönüyor, affedersin, oyun oynuyor falan filan. Yani bayağı bir hayatımıza girdi. Çok enteresan. Bir de bunun daha böyle gelişmiş versiyonları bilmiyorum. Yani işin... Bence sırayla girecek zaten. Yani bu işin doğasında var. Bir sürü çok uluslu şirket bu işe yatırım yapıyor. Ve bunun ekmeğini alacaklar yani. Hani en basiti cep telefonları artık normal bir şey oldu. Yani benim çoğu tanıdığım insan akıllı saat kullanıyor. Ben de. Yani reklam gibi olmasın ama. Yok ben de reklam vermeyeyim, hatta marka model de vermiyorum o yüzden ama yani 10 sene önce deselerdi bana saat takacaksın, dijital olacak, saat analog bir şeydir, erkeğin tek kullandığı aksesuardır vesaire diye bir sürü argümanla karşılarına çıkıp ve bunu refüz ederdim ama ben bile artık kullanıyorum. Ve büyük rahat. Giyilebilir kıyafet oldu. İsmi de değişti. Saat de değil artık. Hani o kategoriye giriyor. Artık daha neler çıkacak bilmiyorum. Herhalde yakında şöyle bir küpe verecekler. Takacağız. Kadın erkek. Yani mix. Ama burada bir çip ya da telefon gibi bir şey olacak. Elimizde falan öyle gidiyor yani giyilebilir. İşte geçen bir makale okudum işte. Yani implant falan var şu anda. Bayağı onun için de uğraşıyorlar. Şimdi yatak odasında olmazsa olmaz dilin cilası anlamında biraz abes bir soru sormak istiyorum ama cevap da vermek istemeyebilirsin. Saygı duyarım ama şimdi çocuğun eğer fantezi yoksa tek olduğu yer yatak odası. Evli çiftler için diyorum. Yani seks var mı bu sektörde? Yani seks derken pornografik anlamda değil tabii ki. Çağrıştırdığı şey. Bilişim teknolojilerinde kastediyorum. Benim açımdan soruyorsun teknolojinin gelişimi açısından tabii ki bayağı böyle arzu nesneleri oluşuyor. Yani atıyorum Mac bilgisayarlar ve arzu nesnesi, o yeni çıkarttığı gözlükler falan, onlardan mı bahsediyorsun? Onu anlamaya çalışıyorum. Yani insanlara sektör anlamında diyelim. Hani bireyler sonuçta ucuda bireylere dokunuyor. Ayrı konu. Onu satın alan abiyana tabirle o arzu nesnesini almak isteyen de biziz bir anlamda eğer öyle bir şeyse. Yani bilişim teknolojilerinde seks ne kadar var desem. Arzu nesneleri bir sürü var. Benim için var. Yani ben ne bileyim yeni çıkan bir yazılım olsun ya da yeni çıkan donanım olsun. İlgimi çeken bir sürü şeyler var. O yüzden para yetişmiyor zaten. Yetişmiyor. Yani en basitinden telefonlardan söyleyebiliriz herhalde. X marka işte Apple, Samsung neyse. Yani yok. Daha birini tüketmeden... Mesela ne bileyim ekranı katlanıyor. Daha Türkiye'de görmediğimiz mesela geçen gün
marka vermeyeceğim. Şeffaf ekranlı bir dizüstü gördüm. Oo. Ya, arzuladım yani. Hani çok hoşuma gitti. Ben keşke Anladım. burada olsa da alabilsem dedim. Yani Daha bu arada piyasaya sürülmemiş de yani hani piyasaya çıksa da alsak dedim yani. anladım. Sektörün doğasında var o zaman. Peki burayı da güzel ifade ettiğimizi düşünüyorum karşılıklı olarak. Diğer odalar, 2 tane odamız var. Küçük büyük. Çarpı 1 dedik ya. Şimdi internet dedik ya, çok veri demek bu. Bunun bir depolaması var. Tamam. Bir odayı depoya ayıracağız. Bu tabii internal da olabilir yani hard diskler vesaire, işte NAS cihazları vesaire. External da olabilir, cloud tabanlı hizmetler. Anladım. Yani mekansal, fiziki bir yaklaşım yaptık. Burada bilgiler sonuçta Bir yerde havada depolanmalı. olmuyor. Aynen. Depolandığı bir server dediğimiz cihazlar var. Bunları bizim bir yere koymamız gerekiyor haliyle. Evet. Ya O da dünyanın odalardan herhangi biri. bir yerinde bir yerine yani. Bugün GeForce Now gibi servisler var. Bilgisayarınızda değil ama internet üzerinden başka bilgisayarlarda oyun oynuyorsunuz. Ama Gibi. bu oyunlar, bu bilgiler, bu şeyler bir yerde depolanıyor neticede. Yani evet, normal dışarıdan da bakıldığında işte YouTube'da bakıyoruz. Derya deniz videolar var. 4K, 1080 ve hiç silinmiyor. Yani bir 10 yıl öncesine gidiyorsunuz, duruyor. Hakikaten bu ne kadar sonsuz mu? Yani ne kadar depolanabilir? Habire bir şey atıyoruz içine. O Valla platform. petabaytlar vesaire geçildi zaten bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam. Bu işin bir sonu yok. Neticede yarın öbür gün kuantum bilgisayarlar geliyor. Onlar da bir şekilde hayatımıza dokunacak. İlk etapta evlerimize ya da iş yerlerimize girmese de Yok, bir noktada girecek. şunu anlamak için soruyorum. Yani her gün bilmiyorum. Şöyle rakam öğreteyim. ama- İnsan yaşadıkça bilgi üretecek ve bu bilgiler bir yere depolanmalı. Ha, yani ekstra bir server daha satın alınacak. Doğru mudur? Onu Ya satın çözmeye alınacak ya çalışıyorum. da kiralayacak ya da bir gelişecek. Yani bugün ilk çağlarda atıyorum mağaralara çizerlerdi insanlar. Bu da bir Evet. bilgi. Bu da bir Tabii, bilginin doğru. depolanması. Sonra Mısır'da tabletlere yazarlardı örneğin. Evet, doğru. Çok doğru. Sonra perşümenlere vesaire. Şimdi de işte cloud tabanlı sistemlere, kısacası şimdi de SSD ve hard disklere yazılıyor. Ya da çok büyük bilgilerde hala tek bantlar kullanılır mesela. Bankalar vesaire kullanır. Yani backup olarak her an erişim için değil de Ama ben yine anlamak istediğimi ısrar ediyorum. Ben derken insanoğlunu kastediyorum. Yani insanoğlu bir bilgi işleyip bir platforma yükledikçe bir alan gerekiyor. O alanda bile genişliyor, onu demek istedim. Evet, o yüzden evet, o alanda sonsuz tabii genişliyor. ki. Yani tabii ki o server yatırımı oluyorsa bize yolsuz köprü olarak geri dönecek, ayrı konu. tabii. Yani bugün Bedava olan bir şey değil. tam zaman veremeyeceğim de 2000'lerin başında bu kadar ücretli servis var mıydı? Ama 2024 senesinde bir sürü internete para harcıyoruz. Yani Doğru. internet servislerine para harcıyoruz daha doğrusu. Var, Eskiden var, atıyorum bilgiler. bir müşterime ofisine bilgisayarları kurduktan sonra atıyorum Adobe bu lazım. Bir kere parasını verdin alırdın. Hı hı. Adam onu 10 sene kullanırdı, belki 20 sene yani. Ama şimdi her yeni sürüm hayat seni ona doğru itiyor. Güncelleniyor, upgrade Evet. derken anladım. Peki depolama bir odayı. Diğer odamız 3+1'di ya, yatak odası Evet. 1, salon 2, bir de depolama amaçlı. Gerçi depolamanın da söyledik. Ekipman depolama aynı şeye girer. Salonda depolama ekipman dedim ama yani ekipman depolama da bir ekipman ama Yok, bilemedim, hiçbir neyse insanları yanlış da yönlendirmeyeyim yani. bu odayı da depolama amaçlı kullanabiliriz. Varsa öyle bir şey. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aslında öteki odada bu sistemleri kullanan insanlar. Yönetenler değil de ya da sistemin yönetmek derken şunu kastetmiyorum. Hani insanları yönetenler değil, sistemin sağlıklı çalışmasına ön ayak olan insanlar değil de bu sistemi kullananlar. Neticede en önemli şey de onlar. Eyvallah. Atıyorum bir ofis düşün. Tamam. Diyelim 100 tane bir network var, 100 tane bilgisayar var ofiste. Evet. Orada insanlar o bilgisayarları kullanmazsalar bilgi işlem yöneticisine gerek yok ki. O da doğru. Doğru. Anladım. Yönetenler dedik, depolama dedik. 2 odamızı geçtik. En kritik yere geldik. Tüm konukların en zorlandığı alan. Banyo. Yani banyo şöyle tarif edeyim evvela sen aktarmadan. Yani genelde yani bizim eski kültürde Alaturka tuvalet ayrı idi ama metropollerde tuvalet banyonun içinde oluyor.
hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz, temizlik malzemelerimizin depolandığı, hatta çamaşır makinesinin de içinde bulunduğu çoğu evlerimizde diyeyim. Bir mekan. Yani aslında bir freshlenme, tazelenme alanı. Yani daha önceki bir konukla da konuşmuştum. Ben öyle yorumluyorum. Yani mesela atıyorum dişimizi fırçalıyoruz, işte banyo yapıyoruz. Tabii ki pis kokmamak için, temizlenmek için ama vücudun da o şeye ihtiyacı var, tazelenmeye. Valla bence yani. bilişimin pardon lafını kestim. Bence bilişimin banyosu güvenlik ve yani hem güvenlik, bilgilerinizin güvenliği, kişisel ya da şirketsel, yani şirket anlamında bilgi güvenliği. Aynı zamanda da internette mesela biliyoruz bir sürü yalan yanlış bilgiler de olabiliyor. Evet. Abartılar da olabiliyor. Doğru. Onların bir filtre mekanizması diyelim. Kirli bilgilerin bir şekilde ayıklanıp Temizlenmesi ve aynı zamanda güvenlik tabii. güvenlik. Yani sizin bilgilerinizin güvenlik kalması neticede. Wow. Bütün şu an bir sürü kullandığımız şifre sistemleri vesaire hep bir güvenlik ihtiyacından dolayı geliştirilen şeyler. Yani banyoyu kasa, yani güvenlikten kasıt ben biraz daha marjinalleştireyim şey olarak ya da magazinleştireyim. Aslında kasa gibi bir yer, çok değerli bir yer banyo. Evet. Hem de iki işleme yarıyor. Hem bilgilerinizi store ediyor, Hı-hı. hem de bir firewall diye düşün. Tamam. Kirli bilgiyi temizliyor, ayrıştırıyor. Benim mantığıma göre. Peki o zaman evimiz bitti mi ya? Bitti. Yani Ya umarım işine yaramıştır, anlatabilmişimdir. Dediğim gibi başta da yani daha önce konuşmalarımızda dediğim gibi ben iyi bir storyteller değilim ve bu işi harbiden beceremiyorum. Yok gayet faydalı ve değerli bilgileri paylaşmış oldun. Benim aklımda bir soru vardı, onu paylaşayım. Yani bir Tabii. bonus soru olsun. Emir bilişim teknolojilerinde hatır sayılır kadar emeğini vermiş bir insan. Halen çeşitli markalara danışmanlık hizmeti veriyor. Yani alttan da gelişen, bu alanda çalışmak isteyen, kafa yormak isteyen, hayatını adamak isteyen gençler var abiyana tabirle. Yani neleri önerirsin? Doğru mu, eğri mi? Tabii ki pozitif şeyler söyleyeceğinden kuşkum yok ama mutlaka bu mesleğinde handikapları vardır. Evvela okulu nedir? Böyle kısa öz paylaşmak istediğin bir şeyler olur mu? Öncelikle iyi bir eğitim. Mutlaka. Yani tamam ben alaylıyım. Sektör öyle gelişti. Sonra sertifikasyonlar vesaire ama günümüz Türkiye'sinde artık eğitime erişim bizim zamanımızdan daha fazla. Evet. Gerçi şunu da söyleyeceğim. Daha fazla da tabii bir sürü de merdiven altı diye tabir edeceğim üniversite var. Yani mümkünse Türkiye'nin iyi üniversitelerinden programcılık olsun, mühendislik olsun. Hı hı. Ya şey bile okey. Yani küçümsediğimden de yanlış anlamayın. O da tek bilgisayar öğretmenliği. Hı hı. Vesaire. Yani bir şekilde eğitimini alsın. Ondan sonra kendini hep geliştirmeye çalışsın ve yanlış yapmaktan korkmasın. İnsanız, hepimiz yanlış yapabiliriz. Yani doğru. Şimdi ilk zamanlar yaptığım projelere bakınca şimdi diyorum ki ne saçma yanlışlar yapmışım. Ama o da çok şey katıyor. O yanlışları çözmek için ben günlerimi harcadığımı bilirim. Saatlerce okuduğumu, günlerimi harcadığımı bilirim ve o yanlışlar olmasaydı doğrular da olmazdı. O yüzden çekinmesinler. Bu işi istiyorlarsa, seviyorlarsa neden olmasın? Bir de yani gençler için çok güzel bir alan. Yani taze bir dima, bir sürü öğrenecekleri yer var. Ve dünyada da geçerli bir meslek bugün. Yani Evet. yanına güzel bir İngilizcesiyle, Almancasıyla desteklerlerse. Yabancı dille sizi yani farklı yerlere, kariyerlere götürebilecek ender mesleklerden bir tanesi diyelim. Evet. Ya bir sürü de alanı var. Atıyorum mesela ben gerçekten hiç sevemedim kod yazmayı. Yazdım mı? Yazdım. Ama gerçekten sevemedim. Ama ben network'ü sevdim, o alana gittim. Ne bileyim, bir arkadaşım donanımı sevdi. Gerçekten çocuk donanım alanında çalışıyor. Yani bir sürü yönü var. Güzel mesleklerden bir tanesi diyelim. Evet, ufak toparlayıp kapatalım istersen Emir. Emir'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım işine yaramışımdır. Yani insanların mutlaka katkın olmuştur diye düşünüyorum. Sonuçta bir birikimi filtre edip bize o bilgileri
paylaştık bir metafor soru üzerinden. Tekrar teşekkürler. Dar Ben zamanda teşekkür ederim. vakit ayırdın, ettin. Görüşmek dileğiyle diyelim. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkürler. Sağ olun. Sağ ol. Evet, kapatıyoruz dostlar. Teşekkürler.